Kaya mezarlarının kapalısını bulabilseydik acaba neye benzerdi? Sorularınıza cevap vermek, hatta göstermek için çektiğimiz görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Altta bulunan farklı renkteki gri alana dikkatlice bakalım. Hemen sol üste baktığımızda mezara yüzeyden süzülen suyun girmesini önlemek amacıyla yapılmış su olduğunu görüyorsunuz. Onun üzerindeki kısımda ise sunu çukuru yer alıyor. Sağ tarafa doğru yakından dikkatlice baktığımızda ise mezar yazıtımızı net olarak görebilirsiniz. Uçurumlarda, deniz altında ve mağaralarda keşfedip görüntülediğimiz birbirinden ilginç videolarımızı görebilmek için YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz. Bu güzel hava eşliğinde tarihin antik taşlarını aralamaya ve kalenin saklı mezarlarını keşfetmeye hazır mısınız? Şu anda kalenin en üst noktasına ulaştık. Kale surlarının tam ortasındayız ve muhteşem manzaraya bakıyoruz. Hemen sağ tarafta gördüğünüz uzanan kaya bloklarında ise saklı kaya mezarları mevcut. Az sonra kaya mezarlarının içerisinden birbirinden güzel görüntülerle sizlerle birlikteyiz. Şimdi ise sizleri bu antik alanın drone görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Büyük bir düzlüğün ortasına konumlandırılmış olan kale, arazideki en büyük ve yüksek kaya bloklarının üzerine inşa edilmiştir. Bu da kaleyi sağlam ve korunaklı halde tutarak düşmanlarına karşı avantajlı bir konum sağlamıştır. Şimdi de kale surlarına 200 metre uzaklıkta olan kaya mezarlarının girişlerini görüyorsunuz. Günümüze kadar çok az tahribata uğramış olan bu mükemmel şekilde korunan amfiteyatronun topraklarının ve sahnesinin altında hala sırlar sakladığı düşünülüyor. Amfiteyatronun derinliklerinde, yani sahnesinin topraklarının altında yaklaşık 3 basamak daha seyirci koltuğu olduğu biliniyor. İşte merak edilen konu, basamaklar gün yüzüne çıkarılmaya başlandığında kral koltukları ve protokol koltukları denilen koltuklarda sapasağlam bir şekilde günümüze ulaşmışlar mı? İşte merak edilen konu tam da bu. Bu sorular yanıt bulduğu zaman amfiteyatro çok daha derin ve çok daha heybetli olarak gelecekte bizleri karşılayabilecek. Kalenin hemen girişindeki büyük sütunların ve devasa taşların döşendiği çok güzel bir yol görüyoruz. Bu yolun bir özelliği ise çok büyük bir bölümünün yine sapasağlam olarak günümüze ulaşması. Bunu nereden anlıyoruz diye soracak olursanız, yola dikkatlice bakacak olursanız yolun orta kısmı daha yüksek fakat yan kısımları orta kısma göre biraz daha alçakta kalıyorsa, bu bize oranın su baskınlarına karşı korunmak amacıyla alt tarafındaki kanalizasyon sistemlerinin bile hala çökmemiş ve sağlam durumda olduğunu gösteren en büyük kanıtlardan biridir. Kaya bloklarına ve kaya mezarlarına giden yolda kapalı bir mezar olsaydı bizi oraya ulaştıracak ipuçları ne olurdu diye düşünmeden edemiyorum. Düzlükte anlamsız bir yere inşa edilmiş ve bizi hiçbir yere ulaştırmayacak basamaklar görüyorum. Eski inanışlarda Tanrı'nın yanına giden yol ya da diğer dünyaya geçişi simgeleyen merdivenler, rütbeli ya da soylu kişilerin Tanrı'ya daha yakın olma istekleriyle inşa edilirdi. Genel anlamda merdivenler ya da basamaklar mezarın inişini ya da çıkışını ifade eder. Fakat burada gördüğüm merdivenler diğer mezar tiplerine hiç benzemiyordu. 1, 3, 5 ya da 7 gibi tek sayılarla yapılmış basamakların hemen en alt kısmındaki merdivenin altından mezara giriş olur. Ya da tam tersi, merdivenlerin en üst basamağının bulunduğu yerde mezar olabilir. Fakat bu alanda bir mezar girişi görememem ya da alanın mezar yapımına çok uygun olmamasından dolayı başka bir ipucu aramaya koyulmuşken hemen birinci basamakta bulunan
Sulu çukuru benzeri derin bir yuvarlak işaret bakın beni nereye götürdü. Din adamlarının ya da krallar gibi soylu kişilerin Tanrı'ya yakın olma isteğiyle yüksek noktalara gömülmek istediklerini söylemiştik. Şimdi kale surlarına 200 metre uzaklıkta olan kaya mezarlarının yanına gelmiş durumdayız. Hemen kaya mezarının girişindeyiz. Kaya mezarı ile ilgili en çok merak edilen konu kapak yapısının nasıl olduğudur. Kaya mezarları kapaklarının kalınlığı gördüğünüz gibi 30-35 santim kadardır. Ayrıca mezarın önündeki çıkıntıya ise yaklaşık 50 santim kadar daha pay bırakılmıştır. İşte buraya dış yüzeyi oldukça pürüzlü ve büyük bir kayaya yaslanarak orada mezar olduğu anlaşılmayacak şekilde kamufle ediliyordu. Kaya mezarı kapaklarındaki ana fikir mezara bakan yani görünmeyen kısmın pürüzsüz, çıkıntılı bir diş işlenerek kare deliğin içine birebir oturtturularak kapatılırdı. Dış yüzeyi ise eğri büğrü olan kayalar kullanılarak doğala çok yakın bir görüntü yakalanır ve önünden bile geçseniz orada bir kapama olduğunu fark etmeyeceğiniz şekilde kapamayla mezar tamamlanırdı. Bu mezarda ayrıca Horasan denilen harcı da sizlere anlatmak için bol bol fırsat bulacağım. Horasan harcı küçük taş parçacıkları, çakıl parçacıkları, tuğla ve kiremit parçacıklarının ince kum ve bağlayıcı olarak da kireç kullanılarak birleştirilmesiyle elde edilen sıva benzeri bir harçtır. Coğrafi bölgelere göre küçük farklılıklar gösterebilir. Bugünkü videomuzu izledikten sonra Horasan'ın tam olarak neye benzediğini artık bilebileceksiniz. Horasan harcı diğer kaya yapılarından oldukça net bir şekilde ayrılabilecek kadar kendini gösteren bir harçtır arkadaşlar. Buradaki kaya mezarının yan taraflarında kullanılan Horasan harcını sizlerle az sonra paylaşacağım. Buradaki garip olan olay şu. Sağ tarafta bulunan Horasan harcıyla kapatılmış alanlar mezarın içerisine denk gelmekte. Yani yağmur suları yağdığında bu mezarın içerisine girmesin diye Horasan harcıyla sağ taraf sıvanmış. Buraya kadar her şey normal. Fakat sol tarafa baktığımızda mezarın içerisine denk gelmeyen, hatta mezarın bitiş noktasından 70-80 santim daha uzakta bulunan bir noktanın Horasan harcıyla sıvanmış olması aklımıza birçok soruyu getirmedi değil. Şimdi bu görüntüleri sizlerle paylaşıyorum ve sizlerin fikirlerini de yorumlarda görmek istiyorum. Ayrıca birazdan bu Horasan harcının ikinci mezarının tavanında da çok büyük bir çatlağı kapatmak için kullanıldığını göreceksiniz. İkinci mezarımızdaki bir değişiklik de mezarın hemen sol tarafında bir saklama alanının yapılmış olması. Ayrıca bu mezarın hemen alt kısmında ise ana kayadan oyularak yapılmış bir lahit olduğunu görüyoruz. Bu güzel mezarların baktığı muhteşem manzarayla sizleri şimdi baş başa bırakıyoruz. Oymalar ve baklava deseni oymalar ile ilgili sorularınıza cevap vermeye çalışırken bunu hem gösterip hem de yerinde anlatmak istiyoruz. Kare oyma ile ilgili hani mezar neresinde, ne kadar yakın, ne kadar uzak tartışmalarını sürekli duyuyorum. Hemen burada çözümünü gösteriyorum. Kare büyük taka oymamız, üzerinde de baklava deseni oymamız bulunuyor.
ve sağ alt köşesinin bir karış yanından mezar alanının dış sınırını görebiliyoruz. Bu güzel mezarı ve hala solmamış olan iç süslemelerini gelin hep birlikte ekspedisyon gezimizde tırmandığımız sırada ve patikalardan ayrıldığımız noktalarda karşımıza çıkan yapılar ve yazılarla sizleri baş başa bırakırken bir sonraki videomuzdan haberdar olmak ve bizleri takip etmek istiyorsanız YouTube kanalımıza abone olarak bildirimlerinizi de açmayı sakın unutmayın. Evet, burada daha önce çok sık rastlamadığım bir görüntüyle karşı karşıyayım. Bu şekilde işlenmiş bir alanı ve bu kadar fazla kareden oluşan oymaları çok fazla gördüğümü söyleyemem. Bu işlemeler ve oymalarla ilgili olarak siz de fikirlerinizi paylaşmak istiyorsanız videomuzun altına yorum yapmayı unutmayın.